O zaman kayıttayız. Kayıtta mıyız? Evet. Off sezonda seni yakalayabilmek. Bir ilk. Hepimiz için bir ilk diyelim Enes. Neler yaşandı ya öyle 4-5 günde abla? 4-5 günde, hatta bunun eskisi de var. Bir hafta öncesi de var. Fuar öncesi. Fuardan önce geçtiğimiz hafta aileden 2 kişiyi kaybettik. Öyle başladı aslında. 3-4 gün fuar yoğunluğu. Sonra fuarın son günü Kötü bir 15 haber. yıllık kedimizi kaybettik. Gerçekten zor bir dönem oluyor yani bizim için. Ciddi anlamda zor. Yıllar olmuştur böyle 3 gün 4 gün arka arkaya antrenman yapamamak. Hayat devam ediyor. Bırakmak kolay, vazgeçmek kolay. Vazgeçmek gerçekten vazgeçmek kadar kolay. Ama devam edebilmek ciddi anlamda zor. İşimiz zor. Zorluğa alışkınız. Ne çalışıyoruz bugün? Bugün ne çalışıyoruz tahmin et. Kemer takıldıysa bir kalçamız vardır. Salçamız var. Enerji nasıl peki off sezondasın diye? Ya normalde enerjim yükseldi aslında. Off sezona girdik, tatil yaptık geldik falan. Enerji, güç, kuvvet bir anda yükseldi. Böyle grafik yukarı doğru gitti. Bir Ankara seyahatimiz vardı. Orada bayağı bir hasta oldum ben. Şimdi 3-4 günlük fuardaki o yorgunluk, alışkın değiliz o yorgunluğa tabii ki. Şimdi bir hasta daha oldum. Şu an aslında enerjim çok düşük. Yapabildiğimiz kadar bir antrenman yapacağız. Yani düşük enerjiyle nasıl antrenman yapıyoruz? Yeterince sert nasıl antrenman yapabiliyoruz? Onu göstereceğim. Normalde dinlenmek bir opsiyon. Böyle hasta olduğunuz zamanlarda. Ama işte 3-4 gün antrenmana ara verdikten sonra kondisyonun düştüğünü hissettiğim için bir an önce dönmek istedim. O yüzden elimizden geldiğince sert bir antrenman yapacağız. Taylan'ı kovuyormuş. Taylan çekil, ben gireceğim. Evet. Neyle başlıyoruz o zaman? Biraz daha ısınmasın var ya. Biz off sezonda yakaladık Rukiye ablayı abi. İyi var. Şimdi sağlam bir antrenman göreceğiz. Hep sağlam görüyorduk ama yarış zamanıyla Şöyle giderek şeyi artar, temposu artar. Bir de biliyorsun şimdi Türkiye şampiyonası geçirdik. Bizim için biraz ev sahibi olunca ekstra yorucu oldu. Evimizin düzeninde de bazı değişiklikler oldu bu arada. 16 senedir beraber yaşadığımız bir hayvanımız vardı. Onu kaybettik. Enes zaten olaylara vakıf ama ben izleyenler için bir kez daha üstüne geçeyim. Yani dramatize etmek istesek dramatize edecek çok şey var süreçte ama bir taraftan başlayıp devam etmek gerekiyor. O disiplini sağlamak ve tutmak gerekiyor. Tutması sağlamaktan zor. O yüzden şimdi böyle Rukiye'nin sürecinde bir ivmelenmeyle beraber hem antrenman şiddetinin zaman içinde arttı, hem beslenme temposunun zaman içinde arttı. Bir uzun süreç geçirmeyi planlıyoruz. Aslında onun startını verdik. Rukiye bir taraftan hafif hafif başladı. %60-70 tempo diyebileceğimiz bir noktada olacak şu anda. Ama önümüzdeki videolarda bunun böyle %95'lerin üstüne çıktığı zamanları göreceğiz. Ben ilgi çekici olacağını düşünüyorum o yüzden. Yeter, ısındık. Hip yapayım mı? Ne diyorsun Taylan? Kalça antrenmanı da hip yapmamak. Yaparsın yani. Hadi yapacağız o zaman. Yükle dayı. Yükle. Büyük bir miktar 20'lik toplamamız lazım. bu hip thrust makinesi mi ya? Evet. Bu aleti şu an hip thrust'ı yapmak şeyden daha zor. Aletin içine girip hareketi başlatmak daha zor. Biz de salonda aslında yeni sayılırız. Bir alet adaptasyonu süreci geçiriliyor ama ders olarak da şeyi almak gerekiyor. En azından askeri koşulları sağlıyorsa ekipman, sporcunun da bir miktar ona adapte olabilecek şekilde flexible olması lazım. Bence de oturması kalkması zor bir hip aleti ama aldıktan sonraki dinamik iyi. Biz de onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok böyle aleti küsmenin bir faydası yok yani. Kabullenip ona göre şekil almayı da bilmek gerekiyor. Bence profesyonel olmanın bir tarafı da orası. Her zaman istediğin ekipmana ulaşamayabiliyorsun. Ama o asgari düzeydeki idmanı yapabilmen lazım. O yüzden bence faydalı. Hop. Bravo. Bravo. Şimdi daha mı yapayım, bir set daha mı yapayım? Bir set daha yap. İki set yapayım. İki sette bitirelim. Şimdi bu sene bundan sonra özellikle bugüne kadar Rukiye'nin antrenmanlarında gördüğümüz şeylerden farklı şeyler görmeye başlayacağız. Çünkü periyotlama sadece off sezon ve on sezon olarak ayrılmıyor. Arada bir gelişim sezonu var. Gelişim sezonu bizim en çok yağsız kas kütlesini görmeye çalıştığımız sezon. Ve bu sezonun içinde progressive overload denilen sistemi takip edebileceğimiz en güzel yapı
Aslında ağırlıkları arttırmak. Dolayısıyla yüksek yoğunluklu antrenman ülkemizde çok fazla anlaşılabilen sporcuların uygulayabildiği bir durum değil henüz. Fakat kıymeti çok büyük. Genelde böyle 5 ile 12 tekrar arasında kaldığımız uzun bir süre geçirip bu arada ağırlıklarla beraber o adeleyi boğabildiğimiz kadar boğacağımız bir süreç geçireceğiz. Böyle. Beslenme de buna göre olacak. Bundan sonraki videolarda da onu yansıtmaya çalışacağız. Genç sporcu arkadaşlara en azından onu söylüyorum. Kendine dürüst olabileceğin en iyi yöntem gerçekten en ağır kaldırmak. Yani bodybuilding sert bir spor. Ona adapte olmamız gerekiyor. Bu benim normalde kişisel rekorum. Bir önceki kalça antrenmanında taktım bu ağırlığı. Taylan'ın bahsettiği progressive overload sebebinden kaynaklı. High intensity antrenman sistemi uygulamaya başladık off sezonda ki henüz başlamadık. Şu an çünkü hala dinlenme sürecindeyim. Yani o gelişim sürecine başlamamış durumdayız. O yüzden bu yani grafik olarak yukarı doğru artacak. Şu an yeni artık. Birazcık yiyebildim, birazcık işte hafif su tuttu vücut, çok hafif yağlandı. Bunun avantajını kullanmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş ağırlıklarda zaman içerisinde kas gelişimiyle beraber artacak. Taylan, bir yardım. Bravo. Yardım. Gelmedi. Tamam. Gözüm karardı. Görüntü yok şu an. Sen bir de daha artacak diyorsun da. Yani bu makinede de artacak yer kalmadı. 200 kilo var şu an. Konuşamıyor Enes. Bazen düşünüyorum bir insan kendi bunu niye yapar ya? Seviyoruz işte böyle. Deli iş bu. Ben ama yapmadığınızda, düzeninizin bozulduğunda o sizde olan gerginliği çok rahat gördüm. Psikolojisi bozuluyor insanın artık. Gerçekten ama şu işten daha iyi bir antidepresan yok. Bak 3 gün antrenman yapmadık. Modumuz nasıldı? Birebir şahitsin. Daha bir hareket yaptık. Yüzüm gülüyor. Takalım mı? Taylan gelecekse takalım. Bak sen geleceksen ağırlık arttıracağım. Ağırlık mı artacakmış? Evet. Benim kullandıklarımdan almayacaksanız gelirim. Hadi arttıralım. Hop. Sen. Hadi Ülke. Güzel. Devam. Çok. Setten çıkınca bir setten çıkmışa benzemen lazım. Taylan abi de hiç yardım etmiyor ki bugün baksana. Kendi antrenmanında muhabbette. Tabii şey yok. Olimpiya hype'ı yok. Saldı bizi işte böyle. Biz kendi kendimize oynuyoruz. Yok. Şimdi yoksa o zaman olimpiya zamanı da yok. Ya Neyimiz kaldı? Lunch yaptık, kickback yaptık. şu açış yapacağız.
Senin setler değil mi? 2 set, 3 set mi oluyordu? 3-4. Bugün 2 yaptım. Bu kadar kısa değildir onlar. Yok. Ama yine hemen hemen aynı süre sürüyor ya. Hepsine birer set. O sezonla alakalı bir şey. Yani off sezon diyemem de şeyle alakalı, dinlenmeyle alakalı bir şey. Yani vücudu şey gibi, nadasa bırakma gibi düşün. Hani çalıştırıyoruz ama öldürmüyoruz. Öyle dinleniyoruz, aktif dinlenme diyelim. Kaç kilo aldın şimdi podyumdan bu yana? Şu an podyumdan 7 kilo daha fazla. Şaka yapıyorsan. O senin için muazzam bir rakam değil mi bu? Ya zaten yarışmadan çıkar çıkmaz hiçbir şey yemesem bile artı 1,5 kilom var. Çünkü o adrenalin ortadan kalkıyor, yarışma stresi ortadan kalkıyor. İçtiğin suyla bile vücut tekrar bir böyle hafif sulanıyor. Normalde 10 abartı yani ondan fazla almamam lazım. Ama 7 sınır şu an yani maksimalimdeyim zaten. Bundan sonra almam da. Ben hayatımda bunun üstünü çünkü görmedim daha. En ağır bu kilolarda oldum. Bitti. Nerede Ben bu de- Taylan abi ya? Biz antrenmanı bitirdik. Muhabbet ediyor ya. Neyse bu video kanıtımız olur artık. Valla ne yapalım? Gelmedi yanımıza. Şu Taylan'ı bir bulalım ya. Buldu tabii. Taylan Bey. Antrenmanı bitirdik. Geçmiş olsun. Hiç yanımıza gelmedi. Destek beklerdik, ne bileyim bir motivasyon beklerdik. Ya bizim de antrenmanımıza kendimize göre pro olmasa birazcık da galiba benim burada o muhabbet tutmam da etkili oldu. Biraz muhabbete düştük, görüşmüyoruz ne zamandır. Aynen, biz Oğuzhan'la görüştük, unutuyoruz bazı şeyleri. Oğuzhan'ın kanalında şey yaparız artık. Yakında. O sonraki aşama. Pek yakında. Yardım lazım mı? Bir de bu. Yeter benim bu kadar. Çok küçüldük Enes. Ben de çok büyüdüm gibi. Çok küçüldük bu. Hani kaslarımızı gösteremiyoruz artık. Ne diyordu? Bitmişsin be abla. Bitmişsin be abi. Ne var? Bir tane profiterol yemiş. Bitmişsin be abla. Biraz acımasız Aynen. olmayın bu kadarla. Story attık, şey yedik diye. Emre'nin hayalini gerçekleştirdik diye. Abla diyet bozmuşsun diye geldiler. Daha da ölmedik ama ya. Sen niye bugün bize hiç yardım etmedin? Burada yardım ettim. Şurada konuştum. Şunda yardım ettim. Hiç Taylan'ın da bir videosunu çekelim diyen de yok. Hiç benim YouTube kanalımı soran yok. Sana da bir Aç bir açalım. kanal, Benim kanalım Deep Web'de. aç bir kanal, Benim- sonsuz destek. Benim içeriklerim Instagram ve YouTube'da paylaşılamadığı için Telegram'dayız arkadaşlar. Konu ne şimdi? Biz bitirdik. Her ne kadar bize bugün yardımcı olmasan da Kapanışı bari yapma diyoruz. kapanışı bari Şimdi bahsettiğimiz o kadar yorgunluğun arkasından bugün artık böyle yavaş yavaş da startı verdiğimiz bizim özellikle İzmir'de Rukiye ile beraber uzun süre böyle dedike konsantre bir şekilde kalacağımız süreci aslında başlatmış olduk. Dediğim gibi burada yorgunluklar var, sıkıntılar var, bir miktar acılar var ama iş aslında disiplini buralarda göstermeye geliyor. Biz böyle bir start verdik. Bundan sonra bu arada Enes'le de daha sıkı görüşebileceğimizin güzel haberini de buradan insanlara vermiş olayım. Bir planımız, bir projemiz var bununla alakalı. Bunu yapabilirsek daha sık videolar da koymaya çalışacağız. Ve özellikle bu off sezonun başında Rukiye'nin off sezon kararı almasıyla beraber o sözünü verdiğimiz sürecin paylaşılması, bu sürecin içindeki detayların paylaşılması, bazı kavramların ne olduğu, gerçekte ne olması gerektiğiyle ilgili biz bilgi vermeye çalışacağız. Hani gördüğünüz gibi bu işi aslında birazcık da doğal yapıyoruz. Yani biz salona girerken herhangi bir kurgu yapmıyoruz. Hem antrenmanımızı size gösteriyoruz, hem burada aklımıza gelenleri sizinle paylaşıyoruz. O anlamda içim rahat, o samimiyeti tutturduğumuz için bizi izlemeyi seven insanların da bunu izlemeyi sevdiğini gördüğümüz için daha da üretken olunabiliyor. Biz yine aynı şekilde devam edeceğiz. Aslında sadece yaptığımızı paylaşacağız ama işte bir pro vücutçunun bundan sonraki 8 ayı, 12 ayı zaten planlı olduğu için zaten bunlar mecburen bir plan dahilinde gidiyor. Rukiye de bugün biraz da hastaydı aslında. Hani ona da bir teşekkür etmiş olalım. Hep beraber bizimle bunu paylaşmak için de biraz kendini zorladı. Bundan sonra böyle daha iyi içeriklerle, bizim de daha sağlam durduğumuz, daha enerjimizin yüksek olduğu içeriklerle bence tamamlayabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, aslında zaten yani YouTube video serisiyle başlayacaktım bu off sezona girmemle beraber. Aksilikler oldu, bir şeyler oldu, yapamadık vesaire vesaire, hani bir şeyler oldu, gerçekten bir şeyler oldu. Ben aslında süreci dönemleme olarak planlamıştım, yani bu dönemi parça parça bölmüştüm. Şu an hala dinlenme dönemi içerisindeyim. 1-2 haftam kaldı bunu artık bitirmek için. Ondan sonra gelişim süreci dediğimiz döneme gireceğim. Ondan sonraki süreç zaten yarışma hazırlık süreci. Bu gelişim döneminin aslında bir süresi yok. Tayland'la beraber biz tamamız dediğimiz noktada bunu tamamlayıp ondan sonra koyduğumuz yarışma hedefine bir hazırlık sürecine gireceğiz. Yani gelişim dönemi tabii ki daha aktif antrenmanlar, işte farklı şeyler, neler kullanıyoruz, ne yapıyoruz, neler yiyoruz, nasıl bir sistemde ilerliyoruz. Böyle gidecek. Son koşumda aslında kısa bir ayrılık yaşadık. Şu an tekrar başladık. James'le çalışıyordum. Son yarışmayı onunla yapmıştım. Sonra biz kısa bir ayrılık yaşadık. Ben vazgeçtim çalışmaktan ama sonunda beni ikna etti. Tekrar çalışmaya başladık. Gelişim süreci dediğimiz süreçte onun da fazlasıyla desteği olacak. Planlardan artık YouTube videolarıyla veya sosyal medyadan veya farklı kanallardan sizlerle paylaşıyor oluruz. Aynen. Bu arada unutmadan şeyi de hatırlatalım. Metroflex Alsancak'tayız bugün. Size teşekkür ediyorum ki bundan sonra da burada güzel videolar çekeceğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü alan bize çok müsait ve bir bodybuilding ruhu var burada. Ben hem emeği geçenlere çok teşekkür edeyim hem Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığı için. Biz bugün çok rahattık. Bundan sonra da burada işler yapabileceğimizi düşünüyorum o yüzden. Onun da adını geçirmeden ben kapatmak istedim. Evet, teşekkür ederiz gerçekten. Rahat bir antrenman oldu. Şimdi off sezonun sonuna doğru artık değişimi de paylaşabileceğimiz yerlerde göstereceğiz ki Enes'le güzel planlarımız var. En azından size şunu söyleyebilirim. Henüz büyük oyunu devreye sokmadık.